35 yaşındaki bir kadının mezara girmesine neden oluyor. Kafatasında 2 adet mermi çekirdeğe girişi var. Bu yerde yatan Gül'ün katili kim? Cinayeti aydınlatacak olan işte bu. Ortada o zaman birisi var. Gizlenen birisi var. Kıymetli dostlar, merhaba. Ben İrfan Bayar, yine huzurlarınızdayım. Bugün yine bir cinayet dosyasını beraberce didik edeceğiz ve bir delilin bir davayı nasıl yönlendirdiğini, nasıl farklı bir yola getirdiğini, nasıl farklı bir yola soktuğunu beraberce göreceğiz. Dosyamızı açmadan önce yine sizden bir istirhamım olacak. Biliyorsunuz, değişik cinayet dosyalarını beraberce irdeliyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Ancak bu cinayet dosyalarını beraberce irdeleyebilmemiz için sizlerin kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Kanalımıza abone olmanız bağlamında daha sizinle çok cinayetleri beraberce çözeceğiz, irdeleyeceğiz. Bu arada hemen ifade edeyim. Programımızla birlikte yayın akışımızda ve konseptinde bir değişikliğe gittik. Sizlerin sesini bir nevi stüdyomuza taşımak amacıyla artık yanımda Gülşah Hanım da olacak. Sizlerin sorularını zaman zaman bana iletecek. Soru işareti kalan konuları beraberce burada açıklayacağız. Bu yüzden artık sizin sorularınızın sesi de stüdyoda yankılanacak. Bunu da özellikle ifade edeyim. Evet, şimdi dosyamızı açalım. Kıymetli dostlar, Ankara'yı bilen bilir. Sonbaharı soğuktur, çiseler yağmur, sokaklar şıpır şıpır derler ya. Yine öyle bir sabah. Polis merkezinde yine rutin işler devam etmekte. Günlük koşturmalar birbirini kovalamaktadır. Ta ki her zaman olduğu gibi bu rutini bozan bir telefon ihbarı. Polis merkezinin kaderidir bu. Görevi de zaten olmasının nedeni de bu. Polis merkezlerinin vatandaşlardan gelen telefonlar bizler için son derece önemlidir, kıymetlidir ve hepsi değerlendirilir. İşte o sabah yine bir telefon geliyor. Bu telefonda bir cinayetten bahsediliyor ve cinayet ihbarı ediliyor. Cinayet ihbarı tabii son derece önemli bir konu ve polis merkezi bütün ilgili ekipleri olay yerine belirtilen adrese sevk ediyor. Olay yerine gelen ekipler yapmaları gereken ilk iş ne? Bunu daha önceki biliyorsunuz programlarımızda da ifade ettik. Hemen çevre güvenliğini almak durumunda. Geldikleri yer bir apartmanın 2. katı, bir daire. Dairenin bizim açımızdan çok önemli konusu kapıda bir zorlama, bir kırılma, herhangi bir değişiklik olup olmadığıdır. Polisler bu konuda gerekli tespitlerini yapıyorlar ve bizim açımızdan cinayet mahalline giriyorlar. Cinayet mahalline girdiklerinde yerde yüzü koyun yatan bir kadın cesedi söz konusu. Yapılan harici ilk incelemede ateşli silahla öldürüldüğü tespit ediliyor. Peki nasıl öldürülmüş? Kafatasında 2 adet mermi çekirdeğe girişi var. Değerli dostlar, kafa tasları sert olduğundan kırılma meydana gelir, çökme meydana gelir, atış mesafesiyle de ilintili olarak. Dolayısıyla da parçalı kırık dediğimiz unsurları görürüz. Giriş ve özellikle de çıkışlarda bu çok daha nettir. Yani giriş deliğine oranla çıkış deliği daha geniştir, parçalayarak çıkar. Olay yerinde ilgili arkadaşlar, görevli personelimiz 2 adet kovan tespit ederler. Bu arada hemen söyleyeyim, bunu muhtelif televizyon haberlerinde de hep ifade ederler ama biz de bunu hep düzeltmek için mücadele ederiz. Olay yerinde elde edilen 2 adet boş kovan der haberlerde. Peki ben size soruyorum, sarı saçlı sarışın der misiniz? Ya sarışın dersiniz ya da sarı saçlı dersiniz, değil mi? Dolayısıyla olay yerinde elde edilen kovandır doğrusu. Çünkü kovan zaten boştur. Boş kovan demeye gerek yok. Evet, bunda antiparantez bir bilgi anlamında söyleyeyim. 2 adet kovan ve 1 adet mermi çekirdeğine rastlanır.
tespit edilir, bulunur ve delil torbasına konur. Ama biraz önce ifade ettim. 2 tane giriş deliği var. O zaman bir tanesi halen kafatasının içerisinde olduğu netleşir. Peki öldürülen kadın kim? Değerli dostlar, programımızın başında da ifade ettim. Bir delilin nasıl bir olayı evirdiğini, nasıl başka yollara sevk ettiğini anlatacağım dedim. Bir bardak, birazdan anlatacağım. Bu bardak ne anlam ifade ediyordu? Polis olarak ne anlam içeriyordu? Bunu anlatacağım. Ve yine cinayet mahallinde kül tablasında bulunan sigara izmaritlerinin de ne anlama geldiğini, polisin nasıl bunları incelediğini ve nereye doğru gittiğini, kimlere ulaştırdığını, DNA yapısının nasıl bizim açımızdan önemli olduğunu bir kez daha vurgulayacağım size. Birazdan. Polis öldürülen kadının kimliğini ortaya koymak durumunda. Doğru ya, kim bu? Kim? Biz kimi bulursak her zaman söylediğim olay 5N1K. Hatırladınız değil mi? Modus operandi. Bu 5N1K'yı tek tek irdeleyeceğiz bu cinayette de. Peki kim bu kadın? Neden öldürülmüş? Nasıl öldürülmüş? Ne zaman öldürülmüş? Kim tarafından öldürülmüş? Bunları tek tek şimdi irdeleyeceğiz ve araştıracağız. Yapılan incelemeler, hemen apartmanda yaptıkları araştırmalar sonucu ekipler söz konusu kişinin isminin Gül olduğunu öğrenirler. 35 yaşlarındadır Gül. Yalnız yaşamaktadır. Peki nerede çalışıyor? Ne iş yapıyor Gül? O araştırılıyor. Ankara'da bir gece kulübünde çalıştığı ve çevresi tarafından içine kapanık, ortamı rahatsız edici hiçbir davranış içerisinde olmayan, kendi halinde ama hani derler ya ekmek parası amacıyla Ankara'da bir gece kulübünde çalışmaktadır. Komşularla yapılan ilk söyleşilerde herhangi bir şüpheli apartmana giren, çıkan, çevresi hani bizim ilk halka dediğimiz Golden Ring diyoruz ya, hani Golden Ring, altın halka. Burada önemli olan o apartman ve çevresindeki insanlar. Bizim açımızdan herkes şüphelidir. Bunları ortaya koymak zorundayız ve incelemek durumundayız. Polis cinayet mahallinde yaptığı araştırmalar sırasında masada yarısına kadar içilmiş bir bardak, su bardağı masanın üstünde duruyor. Polis tabii bunu kesinlikle eline almadan, herhangi bir parmak izi transferi yapmamak adına, bakın çok önemli, bunu uygun bir şekilde incelemeye alır. Nitekim yapılan incelemelerde bir parmak izine rastlanır. Polisler için çok önemli bir delildir bu. Hani diyoruz ya delilden sanığa gitme olayı. Değişmez, değiştirilemez, benzemez, benzetilemez unsur olan tek nokta parmak izi. Tek yumurta ikizlerinde dahi farklı olan parmak izi. O parmak izi polis için çok önemli bir işaret fişeği. İlk incelemede bu parmak izinin kime ait olduğu polis açısından son derece önemli. Peki başka ne var? Yapılan incelemeler, o sırada olay yerindeki yapılan araştırmalarda masanın üzerinde kül tablası ve kül tablasında da içilmiş 2 adet sigara izmariti. Değerli dostlar, bu sigara izmaritinin ve izmaritlerinin birazdan nasıl incelendiğini ve DNA yapılarının bir olayın aydınlatılmasındaki gücünü tekrar vurgulayacağım. Deliller konuşursa herkes susar. Susturacağız zaten. Bu deliller konuşacak ve insanlar susacak. İnkar mı? Hayır. Yapmadım. Hayır. Delil. Delilleri konuşturacağız. Peki İrfan Hocam, sigara izmaritinin bizi bu cinayeti aydınlattığını söylediniz. Eğer izmarit olmasaydı, yani bir delil olmasaydı bu dosya nasıl aydınlatılırdı? Delilden sanığa gitme bizim için biliyorsunuz şiardır. Delilsiz bir olayı aydınlatmanız mümkün değil. Aidiyet konusu, ilişkilendirme konusu. Delili bulacaksınız, şüphelilerle ilişkilendireceksiniz. Aksi halde sen yaptın, o yaptı şeklinde farazi ifadeler cinayeti çözmez. Delil yeterince toplanamadı. Örnek veriyorum. Veya deliller şu anda sigara izmaritinden bahsediyorum. Bizim için DNA yapısı, parmak izinden bahsediyorum. Bunlar bizim için çok önemli.
Eğer bunlar bulunmasa idi, çünkü olay yerine cinayet mahalline gelindiğinde cinayet mahalli ilk planda inceleniyor. Herhangi bir karmaşıklık, herhangi bir dağınıklık, herhangi bir konu yok. 2 tane sandalye, masanın ortasında bardağı ve izmarit. Evin diğer yerlerinde polisin dikkatini çeken herhangi bir başka unsur yok. Ayakkabı izi daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak da herhangi bir belirti yok. Kapıda bir zorlama yok. Kapının girişinde herhangi bir parmak iziyle ilgili olarak bir buluntu yok. Bütün odaklanan noktalar su bardağı ve 2 tane izmarit. Bunun üzerine polis bu çalışmaları gerek izmarit üzerinde gerekse parmak izi üzerinde yoğunlaştırdı. Eğer bu bahsettiğimiz deliller bulunmasaydı gerçekten zor bir sürece doğru gidiyor olacaktık. Olayı aydınlatacak, konuşacak delil yoksa o zaman zaman faili meçhule kalan olaylar olduğu gibi belki de bu cinayet faili meçhul olarak kalacaktı. Değerli dostlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi polis bulmuş olduğu deliller bağlamında çevresel araştırmalara başlıyor. Görgü tanıkları olabilir, apartman sakinleri, orada bulunan esnaflarla ilgili olarak görüşlerine başvurmak zorunda. Ancak o ana kadar herhangi bir olayı net olarak aydınlatacak somut delillere, somut ifadelere bir türlü rastlanmıyor. İnsanlar sadece olayın vahametinden ve duydukları üzüntülerden bahsediyorlar. Ama bu polis için yeterli değil. Ben bu olayı aydınlatmalıyım. Bu yerde yatan 35 yaşındaki Gül'ün katili kim? Halen aramızda dolaşıyor. Benim bunu ortaya koymam lazım. Neyle? Tabii ki delille. Gül'ün çevresi, komşuları, dediğim gibi biraz önce ifade ettiğim kişiler nasıl inceleniyor? DNA yapılarını ortaya koyabilmek adına DNA incelemeler yapılıyor. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra DNA unsurları, DNA profilleri alınıyor. Bu arada öncelikle su bardağındaki parmak izi değerlendirmeye alınıyor ve kimin çıkıyor bu parmak izi? Gül'ün dışında birisine mi? Yoksa Gül'e ait mi? Evet, parmak izi Gül'ün parmak izi. Demek ki su bardağı bizi cinayeti aydınlatma noktasında farklı bir kişiyi arayacağız da ama parmak izi yönünden arama şansımız kalmadı. Çünkü parmak izi Gül'e ait. Ortada ne kaldı? 2 tane sigara izmariti. Hemen kriminal laboratuvara gönderilen sigara izmaritleri DNA yönünden biyologlar tarafından yapılan incelemede ikisinin de aynı erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Demek ki buraya gelen bir erkek şahıs var ve bu sigaraları içmiş. Şimdi o zaman sizce de hedef ne? Bu sigarayı içen erkek şahsı bulmak. Öyle değil mi? Bizim açımızdan çok önemli nokta bu. Cinayet mahallinde masa üstünde bulunan bardak, bahsettim ya, üzerinde bir parmak izi var. Bu parmak izi, bakın şu anda dokunuyorum. Parmak izinin burada oluştuğunu kendim şu anda görüyorum. Parmak izini. İşte bu parmak izi benzeri cam gibi parlak yüzeylerde son derece net 900 olarak adlandırdığımız veya şu anda yeni sistemle parmak izi uzmanları tarafından belirleyici unsur. Değerli dostlar, parmak izinin tespit edilebilmesi için mutlak surette birinci boğum ve üstünün olması gerekir. Yani papil hatlarının net olarak ortaya çıkması gerekir. Aksi halde sadece parmak izi lekesi olarak adlandırıyoruz. Bakın, sadece ucu değil. Parmak izinin tespit edilebilmesi için temel çizgiler ve papil hatları için, bakın detaya giriyorum bu konuda. Boğumun mutlak surette boğumun ve üstünün parmak izi olarak oluşması gerekir. Parmak izi böyle araştırılır. Gerek bilgisayarda, şimdi AFIS sistemimiz var artık, otomatik arama sistemi diyoruz ona. O AFIS sisteminde otomatik olarak girdiğinizde Türkiye'deki bütün AFIS sistemine kayıtlı olan parmak izleri dakikalar içerisinde sonuca bağlanıyor. Dolayısıyla bu parmak izinin de detaylı incelemesini anlatmış oldum size. Neymiş? Parmak izinin mutlak surette boğumun üstünde olması gerekiyor ki temel çizgileri görmem lazım. Sadece ucuyla olmuyor. Gelelim sigara izmaritlerindeki DNA incelemelerine. Sigara, izmarit dudağa temas ettiğinden o dudağa temas sırasında, içim sırasında tükürükler bu izmaritlere nüfuz eder.
içim sırasında dudaktan tükürüğün izmarite geçmesi DNA incelememize kesinlikle büyük bir saha açıyor. Biz incelememizi buradan yapıyoruz. Neymiş? İzmaritlere bulaşan içim sırasındaki kişiye ait tükürük, DNA. Dolayısıyla biz bu incelememizde, bu dosyada bunun üzerinden yaptık ve beraberce dosyayı irdelediğimizde sonucun nereye gideceğini ve gittiğini hep beraber göreceğiz. Bu yüzden bizim için son derece önemli bir delil. DNA, genetik parmak izi. Neymiş DNA? Genetik parmak izi. Tıpkı benzemez, benzetilemez dediğimiz parmak izi kadar önemli bir DNA genetik parmak izi. Bunun üzerinde çalışacağız. Şimdi olay yeri inceleme ekibinin ilk planda eve gelip cinayet mahalli incelemesinde bahsettiğim gibi kapıda herhangi bir zorlama yok. Evde hırsızlık yapıldığına dair herhangi bir emare de yok. O zaman kapıyı Gül açtı. Gül içerideydi ve kapının çalması üzerine, zilinin çalması üzerine neyse, Gül'ün içeride olduğu ve kapının Gül tarafından açıldığı ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Kapıda bir zorlama yok çünkü. Herhangi bir hırsızlık olayı da yok. Bana benzer herhangi bir dağınıklık yok. Bu noktayı da altını çizmiş olayım böylece. Gelelim araştırmalara. Araştırma devam ediyor polis tarafından. Hedef 2 tane sigarayı içen erkek şahsı bulmak. Yapılan araştırmalar, alınan DNA örnekleri, kıymetli dostlar, olacak ya, bir türlü eşleşmiyor. Bu arada aradan geçen günler içerisinde 3. gün aynı apartmanda oturan bir komşu polise geliyor. Diyor ki ben apartmanımızda işlenen cinayetle ilgili olarak bazı tespitlerim var, görgülerim var. Onları size iletmek istiyorum çünkü ben Ankara dışındaydım. Bir duyumum var, bir de görgüm var. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Polisler hemen ilgili arkadaşın ifadesine başvuruyorlar. Komşu diyor ki evde otururken 2 el silah sesi duydum bir anda. Ne olduğunu anlamaya çalıştım, dinledim. 2 elden sonra başka bir ses gelmedi. Bu arada bir ayak sesleri duyar gibi oldum. Balkona çıktım. Havada karanlıktı. Bu yüzden de kişinin koşarak apartmandan uzaklaştığını gördüm. Ancak gerek hava koşulları kararmış olması, gerekse kişinin koşarak uzaklaşıyor arkasından görmem nedeniyle kişiyle ilgili olarak herhangi bir eşkal verme şansım yok. Ancak ben bunu duydum ve gördüm. Bu yüzden Ankara dışındaydım, şimdi geldim. Bu bilgiyi de işinize yarar düşüncesiyle size geldim diyor. Arkadaşlarımız teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki ya tekrar bir düşün bakalım. Yani o anı hatırla, bir eşkal verme şansın yok mu? Diyor ki inanın yani hiç düşünüyorum. Fakat koşarak ayrıldığı için bir de 2 el silah sesi, tabii o andaki o ambiyans, bir heyecan, bir panik ama kişinin de uzaklaşması, koşarak arkadan hiçbir eşkal veremiyorum. Polis arkadaşlar teşekkür ediyorlar. Yani araştırmalarına devam ediyorlar. Elde edilen deliller artık bizim tek bir konumuz kaldı. Sigaralı içen erkek şahsı bulmak. Yapılan bütün araştırmalar, ifadeler fakat polisi bir türlü DNA konusunda eşleşmeye götürmüyor. Alınan DNA'lar hep farklı çıkıyor. Bu arada polisin yaptığı çalışmalar sırasında deriz ya, sempatik ikmal bizim için son derece önemlidir. Komşularıyla, onlarla dostane olarak onların görgülerinin ne kadar önemli olduğunu, bu eli kanlı katilin bir an önce bulunarak toplumdan arındırılması ve gerekli cezayı vermek ve adaleti teslim etmek için kişilerin desteğine ihtiyacı olduğu, hep polis bu yönden girer zaten, tamamen dostane olarak girer. Ve apartmanda oturan bir kadın Gül'ü tanıdığını, genelde akşamları çalıştığı için zaman zaman gündüzleri uyudu, yani doğal olarak uyuduğunu ama ara sıra da kendisine kahveye geldiğini, oturup sohbet ettiklerini ifade ediyor ve Gül'ün bir ara konuşması sırasında Şehmus adında bir kişiden bahsettiğini hatırladığını söylüyor kadın, komşu kadın. Diyor ki Gül'le biz bir gün otururken Şehmus adında birinden bahsetti. Bu Şehmus'da daha önce birliktelik yaşamış, İstanbul'da ikamet ettiğini ifade etmiş ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle uzun bir yaklaşık 6-7 yıl kadar sonra Şehmuz'dan ayrılarak İstanbul'u terk ettiğini ve Ankara'ya geldiğini bahsettiğini ifade ediyor polise. Dosyaya şu an itibaren bir isim daha girmiş oluyor. O ana kadar olmayan bir isim. Kim bu? Şehmus.
Şehmuz kim? Doğu illerinden zaman içerisinde İstanbul'a gelen ve iş insanı. Ticaret yapıyor. İrdeleniyor polis tarafından bu Şehmuz. Ve bulunduğu il bağlamında polisin yaptığı çalışmalar sonucu Şehmuz'un İstanbul'daki adresi tespit ediliyor. Polis diyor ki işte 6-7 yıl birliktelik olmuş. Daha sonra Ankara'ya gelmiş. Oklar, kıymetli dostlar, Şehmuz'a yöneldi mi şu anda? Akla gelen sigara izmaritleri. Acaba Şehmuz o gece geldi, eylemini yaptı, Gül'ü öldürdü ve İstanbul'a gitti. Olabilir mi? Olabilir. Dedik ya, polis olarak septik düşünmek zorundayız. Yani şüpheci olmak durumundayız. Bununla ilgili olarak hemen İstanbul polisiyle beraber ortaklaşa operasyon ve Şehmuz polis tarafından ifadeye alınmak üzere merkeze getiriliyor. Şehmuz diyor ki evet ben Gül'le daha önce birlikteliğim oldu 6-7 yıl kadar. Fakat bazı nedenlerden anlaşamadık. Israr ettim, olmadı. Belli bir süre daha devam ettik ama en sonunda Gül terk etti ve Ankara'ya gitti. Benim bu olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim de yok. Ölmesinden dolayı gerçekten çok üzgünüm. Sonuçta bir hayat paylaştık. Ama benim bu konuda gerçekten bir bilgim yok. İlgim de yok diyor Şehmuz. Tabii bu ifade polis açısından yeterli değil. Refleks olarak inkar edebilir, öyle değil mi? Nitekim de ediyor. Fakat gel bakalım diyorlar Şehmuz Efendi, gel bakalım. Şu önce senin bir DNA'nı alalım. Uygun profil, DNA profil alınıyor. Bizim için değerli dostlar, sadece peçeteye yapılan bir tükürük dahi bizim için DNA incelemesi için yeterli. Yani şahıslardan aldığımız DNA örnekleri diyoruz ya, bu kan olabilir, saç olabilir ve tükürük olabilir. Yapılan DNA incelemesi sonuç ne çıktı sizce? Sigara izmaritleriyle ilgili olarak. Hani dedik ya, cinayeti aydınlatacak olan işte bu. Cinayeti aydınlatacak bu. Yapılan DNA incelemeleri polis tarafından merakla bekleniyor. Sonucu kim verecek? Benim başkanlığı yaptığım Kriminal Daire Başkanlığı Biyoloji Şube Müdürlüğü. Biyologlarım çalıştılar, incelediler ve bu izmaritleri Şehmuz'un içmediği belirlendi. Şehmuz masum. Çünkü Şehmuz'un DNA'sıyla herhangi bir ilişki yok. Herhangi bir şekilde eşleşme yok. Soruşturmacı polis dosyayı yeni baştan tekrar sıfırladı. Bir umutlanmıştık. Beraber yaşadığı Şehmuz İstanbul'da, ancak Gül Ankara'da öldürülüyor olabilir. Deriz de böyle operasyonel faaliyetler ve acaba Şehmuz mu? Ama Şehmuz'un DNA incelemesi sonucunda da Şehmuz masum çıktı. Peki kim öldürdü? Kim öldürdü Gül'ü? Koskoca soru işareti duruyor. Gül toprağa nakledildi ama bağırıyor oradan benim katilimi bulun diye. Peki çalışmalar devam ediyor. İstanbul polisi ile Ankara polisi bu sefer Şehmuz temize çıktıktan sonra Şehmuz'un çevresindeki kişilerle o dostane, o sohbet, o bilgi anlamında onlara yoğunlaşıyor. Kime? Şehmuz'un çevresindeki insanlara. Onlarla bu konuyu tartışıyorlar. Kimler yapmış olabilir? Kim kadını öldürmüş olabilir? Şehmuz'un etrafında Şehmuz tamam ama işlerinde bir şey var. Burada bir şey var diyor polis. Bu çevrede bir şey var. Ben buradan yola çıkacağım. Peki İrfan Hocam, siz Şehmuz'dan hiç şüphelendiniz mi? Yani tavırlarında şüpheli bir hareket gördünüz mü? Evet, güzel soru. Şehmuz'un bizim açımızdan hani insan mühendisliği dediğimiz bir unsur vardır. Kişiler böyle durumlarda, böyle cinayet durumlarında, şüpheli olma durumlarında mümkün olduğu kadar soğukkanlı olmaya gayret ederler. Bu kişiden kişiye profil olarak değişebilir. Ancak o vücut dili, özellikle el hareketleri, göz teması, göz kaçırma olayı sorgu sırasında, ilk ifadelerde, vücut dili, yürümesi dahi değişir. Kol hareketleri değişir. Elini kolunu nereye koyacağını şaşırır. Saklamaya çalışır. Kendini saklamaya çalışır. Ancak tecrübe, dedik ya tecrübe bilgiye takla attırır diye. Bu konuda Şehmuz'la yapılan ilk görüşme ve devam eden görüşmelerde Şehmuz'un şüphe yaratacak, acaba dedirtecek bir davranışına rastlamadık. Şehmuz
son derece net bir şekilde bu işin dışında olduğunu, yani acaba Şehmuz bir şey mi saklıyor ifadesi, ama fakat yine de dedik ya, tecrübe bilgiye takla attırır diye, bu kadar soğukkanlılığına rağmen polis olarak, soruşturmacı polislerin, benim o aslan kardeşlerim, Şehmuz'un çevresindeki kişilerle, akrabalarıyla, yani Şehmuz'un ilk halkasıyla, ondan sonraki halkayla temas etme zorunluluğunu hissediyor. Dedim ya, tecrübe onu bir yere götürecek. Yani burada bir şey çıkacak. İfade bu. Çünkü o ana kadar yapılan bütün çalışmalar DNA yönünden eşleşmeyi sağlayamadı. Ortada o zaman birisi var. Gizlenen birisi var. Kendini gizleyen birisi var. Bu neden Şehmuz'un etrafındaki bir kişi olmasın acaba? Olmaya da bilir, ama orayı da temizlememiz lazım soruşturma bağlamında. İşte bu çalışmalar sırasında Şehmuz'un etrafındaki, o çevresindeki, yakın çevresindeki bir kişi polise bir sohbet sırasında Zülküf adındaki bir kişiden bahsediyor. Bu önemli bir isim. Çünkü o ana kadar yapılan bütün araştırmalar DNA eşleşmesi olmadığı için cinayeti aydınlatmaya yetmedi. Ama yapılan araştırmalarda gerek nüfus yönünden, gerekse bulunan yer, ortam bağlamında, sosyal yönden Zülküf adında kimse yok. Bulunamıyor, Zülküf diye kimse yok. Kayıtlarda yer almıyor. Zülküf diye bir şey yok. Zülküf adında bir kişi yok. Bunun üzerine bu Zülküf ismini veren arkadaşla polisimiz daha detaylı bir konuya giriyorlar ve kişi diyor ki, bu Zülküf aslında Remzi adında bir çocuğun, dedim ya biraz önce, o bölgelerimizde, kırsal alanda bir çocuk öldükten sonra hemen akabinde yakın zamanda doğan bir çocuk, o ölen çocuğun nüfusu üzerinden yaşamaya devam eder. Zamanında bu, geçmişte biraz yoğun olarak yapılmıştı bu konular. Yani ölen bir çocuğun akabinde yeni doğan bir çocuğa yeni bir nüfus kağıdı çıkarılmıyor. Eski o vefat eden çocuğun nüfus kağıdıyla devam ediyor. Kişi diyor ki, Remzi diye biri vardı çocuk. Hastalandı, öldü. Ardından doğdu. Nüfus kağıdı çıkarılmadı ve ölen Remzi'nin adıyla bu konuda yaşamına devam ediyor. Buna biz saklı kayıt diyoruz. Kayıtlarda saklı kayıt olarak geçer bu. Peki biz Zülküf yok. Zülküf isminde biri yok. Biz Remzi'yi araştıracağız. Çünkü Zülküf askere gitmemiş, kayıt yok ya artık. Asker kaydı yok, hiçbir şey yok. Zülküf diye biri yok. Zülküf kimin yerine geçmiş? Remzi adında bir çocuğun yerine geçmiş ve şu anda Remzi olarak büyüyor ama kendisi Zülküf. Peki İrfan Hocam, Zülküf'ün Remzi olduğunu nasıl çözdünüz? O süreç nasıl işledi? Evet, bu konuda Remzi ölüyor normalde ama yerine Zülküf olarak dünyaya gelen çocuğun ismi Zülküf koyuyorlar ama Remzi olarak kayıtlarda geçiyor. O Şehmuz'un çevresindeki arkadaş, bu Zülküf'ü tanımla bakalım diyorlar. Zülküf nasıl bir tip? Madem Remzi'nin yerine geçti, Zülküf nasıl bir tip? Çevresinde son derece agresif, son derece kriminal, astığı astık, kestiği kestik bir yapı olarak polise anlatılıyor. Zaman zaman gelir buralara, insanlar onunla aynı anda aynı yerde olmaktan kaçınırlar. Yani ne kadar kötü kriminal iş varsa Zülküf bu konuyu üstlenir, yapar. Bu yapıda bir insan. Peki nerede bu şahıs? Dedi ki soruşturmacı polis. Devamlı dosyayı başa alıyor. Devamlı dosyayı başa alıyor çünkü her geçtiğimiz adımda değerli dostlar yeni bir isim çıkıyor karşımıza. Görüyorsunuz. Dedim ya, dosyayı didik didik ederek sonuca ulaşacağız beraberce diye. Bakın didik didik ediyoruz. Soruşturmacı polis de dosyayı didik didik ediyor. Her didiklediğinde yeni bir isimle karşılaşıyor. Şimdi karşımızda ne vardı? Şehmuz vardı. Şehmuz temizlendi. Ardından Şehmuz'un etrafındaki kişilerle temas edildi. Onlar bir Zülküf'ten ve Zülküf'ün yerine geçtiği Remzi'den bahsediyor. O zaman Zülküf'ü bulamadıysak, Zülküf diye biri yoksa kimi bulacağız değerli dostlar? Remzi'yi. Çünkü Remzi süliyeti var. O zaman biz Remzi olarak yaşayan kişinin adresini tespit etmek durumundayız. Nerede yaşıyor bu? Gene o çevresel olarak İstanbul'da yapılan o Şehmuz'un etrafındaki kişiler aracılığıyla ve Doğu ilindeki yakınları aracılığıyla Remzi'nin adresi tespit ediliyor. Dedik ya, Gül orada bağırıyor, bulun benim katilimi diye. Remzi'nin adresi tespit edildi. Peki Remzi'nin adresi tespit edildi de
Remzi'nin bu konuyla bağlantısı olmayabilir. Ama biz nasıl parmak izi konusunda bir heyecana kapılmıştık, Gül'ün çıkmıştı, bunu elemiştik. Ama ortada halen bağıran, ben buradayım diyen sigara izmaritleri var. Bu bağırıyor burada. Bunun sesini duyuyoruz biz. İşte bunu ilişkilendirmek zorundayız. Bu cinayeti aydınlatmak için. Benim polisim bu araştırmayı yapıyor. İstanbul'dan almış olduğu bilgiler bağlamında Remzi'nin evi tespit ediliyor. Savcılıktan alınan usulüne uygun izinle ev bakılıyor. Evde kimse yok. Dışarıda harcan polis beklemeye başlıyor. Gece saatlerinde eve bir silüet yönleniyor. Acaba kim bu? Kimseyi tanımıyor çünkü. Polis de tanımıyor. Olabilir mi? Olabilir. Şahıs eve giriyor. Gecekondusu bir ev. Polis de arkasından kendini tanıtıyor polis. Diyor ki bir cinayetle ilgili olarak sizin de görüşünüze başvurmak için buradayız. Polis kendini tanıttıktan sonra kimliğini istiyorlar. Önce bir telaşlanıyor. Kimlik konusunda bulmaya çalışıyor. Fakat polisin dikkatini çekiyor bu çaba, bu tedirginlik, bu telaş. Niçin geldiniz buraya diyor doğal olarak tekrar uzatmaya çalışıyor olayı. Diyorlar ki bir cinayet işlendi. Araştırma yapıyoruz, soruşturma yapıyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Bir bilginiz olabilir, bir görgünüz olabilir, bir duyumunuz olabilir. Bu yüzden buradayız. Aynı memleketli olduğunuzu öğrendik. Olur ya, sizin de yardımınız olur. Biz bu yüzden buradayız. Tabii kişi cinayetle hiçbir alakası olmadığını, kişiyi tanımadığını ifade ediyor. Polis dinliyor tabii. Bu arada polisim biraz önce dedim ya şu bağırıyor burada İzmarit bağırıyor dedim. Hangi yönden ortaya çıkaracağız? Şimdiye kadar olduğu gibi bu cinayette DNA profili değil mi? Bizim kimse alıp veremediğimiz yok. Kesinlikle Eza Cefa'ya son derece karşıyız. Kriminal polis olarak, Türk polisi olarak yok öyle şey. Delilden sana. Hiç kimseyi üzmeye, Eza Cefa'ya gerek yok. Nasıl olsa savcılıktan da gerekli izinler alınmış. O kişinin DNA profilleri usulüne uygun olarak alınıyor ve kriminal laboratuvara gönderiliyor. Kriminal laboratuvar zaten apartta bekliyor. Çünkü gerçekten bu cinayetin bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Artık günler geçiyor. Toplumun saygınlığını, polise olan güvenini, adalete olan güvenini sağlamak için bu cinayeti aydınlatmak zorundayız ve elimizde de 2 tane izmarit var. Bunlar bize yardımcı olacak. Cinayet ateşli silahla işlenmiş. Biliyorsunuz kafasına 2 adet mermi çekirdeği girişi var. 2 tane kovan bulundu. Bir tanesi kafatası içinde, bir tanesi kafatasını delerek duvar tarafına geçmiş. Dolayısıyla da 2 kovan, 1 mermi çekirdeği. Peki herhangi bir suç aleti, yapılan araştırmalar suç aletinin olmadığını ortaya koydu. Yani bulamadık. Polis olarak bulamadık. Suç aleti yok. Yani suç aletine ateş silah, tabanca. 9 milimetreydi, hiç unutmuyorum onu. Dolayısıyla da 9 milimetre olduğu için kafatasını daha da parçalayarak çıkmıştı. Hiç unutmuyorum onu. Evet, o şahsın DNA örnekleri alındı ve dedi ya apartta bekliyor kriminal laboratuvar bu olayın aydınlatılması için. Ve biyologlarımın DNA yönünden yaptığı inceleme sonucu bu bahsetmiş olduğumuz 2 adet sigara izmaritinin Zülküf tarafından Remzi olarak dünyaya gelen, ölen ama daha sonra Zülküf olarak hayatını devam ettiren kişiye ait olduğu net olarak ortaya çıktı. Zülküf bu eşleşmeden sonra tabii ki inkarı bıraktı. Otur bakalım Zülküf. Dedik ya değerli dostlar 5N1K. İşte 5N1K'nın neden olduğunu o nelerden bir tanesi. Neden bu cinayeti işledin Zülküf? Zülküf başı önde yaptığı işlemiş cinayet artık katil. Katil. 35 yaşındaki bir kadının mezara girmesine neden oluyor ve öldürüyor. Zülküf artık bir katil. Peki neden? Zülküf diyor ki Şehmuz benim yakınım sayılır. Uzaktan da olsa yakınım. Şehmuz'la beraber İstanbul'da yaşıyorlardı. Şehmuz evliydi ve Gül Şehmuz'a kuma olarak geldi eve. Bizim oralarda var bu yöremizde. Her şey yolunda gidiyordu. Fakat zaman içerisinde Gül Şehmuz'un diğer eşiyle anlaşmazlığa düşüyor. Mücadele veriyor
kendisi anlatıyor Zülküf. İyileşmesi için bu konuda mücadele veriliyor ama olmuyor. Anlaşma olmuyor bir türlü. Ve evi terk ediyor Gül, Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geldiğinde memleketinden bir arkadaşı aracılığıyla gece kulübünde çalışmaya başlıyor Gül. Derler ya, ekmek parası. İçine kapanık, o tahmin ettiğiniz profilde bir insan değil ama yaşamını sürdürmek zorunda. Dolayısıyla da gece kulübünde çalışıyor, gündüzleri evinde, gece işinde. Fakat bu yapısı, bu çalıştığı yer teori açısından uygun görünmüyor ve kendisine de bu defalarca iletilmiş. Yapma bu, hayatı bırak, çalıştığın yeri bırak, memleketimizde bu duyuldu, rezil olduk, yapma bunu, bırak, gerekirse maddi konuda sana destek de olabiliriz gibi ifadeler ama Gül, kuma evinde yaşamış olduğu olumsuzluklardan dolayı bunların hiçbirini kabul etmiyor. Artık kendi yoluna gittiğini, kendi yollarına çıktığını, hayatını kendi ayakları üzerinde devam ettirmek istediğini ve şu andaki halinden memnun olduğunu ve bu tür gelen tekliflerin hiçbirine sıcak bakmıyor. Fakat töre gereği Gül'ün öldürülmesi kararı veriliyor ve bu kararında Zülküf tarafından yerine getirilmesi ortaklaşa kararlaştırılıyor. Çünkü Zülküf kayıtlarda yok ya. Zülküf diye biri yaşamıyor ya sözde. Ve Zülküf almış olduğu, kendisine verilen bu görevi yerine getiriyor ve töre gereği Gül'ü öldürdüğünü itiraf ediyor. İrfan Hocam, diyelim ki itiraf etmedi. Sadece elimizdeki şey izmarit. Ben ziyarete gittiğimde içtim de diyebilirdi. İtiraf etmediği takdirde biz nasıl bulurduk katili? Bu konuda bizim açımızdan önemli olan DNA yapısı. Ben oraya ziyarete gittim olayı. Zaten ifade tarzı DNA'nın kendisine ait olduğunu ortaya koyduğumuzda oradaki o panikleme olayı zaten vücut dili kendisini ortaya koymuştu. Yani o paniklemeden dolayı hiç unutmuyorum, başını önüne alıp böyle gerçekten o an çok farklıydı ve kendisine verilen görevi yerine getirdiğini de ifade etti. Çünkü o psikoloji gerçekten çok ağır bir psikoloji. Bir insanı öldürüyorsunuz. Size verilen bir görev var ve siz o görev gereği insanı öldürüyorsunuz. Ve o psikoloji gerçekten çok ağırdır. Kaldırmak çok zordur. Ve bilimsel olarak da oradaki o polisimin dedik ya, sorgu sistematiktir, matematiktir, sorgu kendi iş dinamiği vardır. O polisin kendine has tutumu ve sorduğu sorular karşısında zaten Zülküf'ün çözülmekten başka çaresi yoktu ve suçunu itiraf etti. Yapmış olduğu bu itiraf karşısında bilimsel donelerle birlikte adalete teslim edildi zaten şahıs. Ve bu konuda da tahammüden, bilerek, kasten öldürdüğü için de tabii ki müebbet hapis cezası aldı. Çevresindeki bu konudaki bunu yönlendiren, bu görevi kendisine veren kişiler de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince de gerekli cezaları aldılar ve cezaevine gönderildiler. Değerli dostlar, bir cinayet dosyasının daha sonuna geldik. İrdeledik, beraberce sonuca ulaştık. Bir sonraki cinayet dosyasında buluşmak üzere, hoşça kalın.